Aslında karizma dediğimiz şey atare'den gelir. Atare de Latince'de çekmek demek. Magnet gibi böyle, mıknatıs gibi. Yani mıknatıs gibi böyle çekiyor işte. Ama Michelle Obama, Barack Obama'dan 5 gömlek üstündür yani. Trump, Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Macron, Barack Obama, Mourinho, her yerden size örnek verebilirim. Karizma sadece erkeklere özgü bir şey değil. Yani biz karizmayı biraz yakışıklıkla karıştırıyoruz. Saadettin Saran beden dilinde çok iyi, konuşmada çok aceleci. Macron'la Recep Tayyip Erdoğan arasındaki mevzu, ustalar ağır hareket eder. Acemiler telaşla hareket eder. Karizma sadece erkeklere özgü bir şey değil. Yani biz karizmayı biraz yakışıklıkla karıştırıyoruz. Aslında kadın için de erkek için de karizma dediğimiz şey günümüzdeki karşılığı aura oluyor. Bize örnek vereyim. Michelle Obama mesela. Barack Obama'nın eşi. Hani Barack Obama ikna becerisi, el kol hareketi, beden dili konusunda çok iyidir yani. Politik olarak demiyorum. Ama Michelle Obama Barack Obama'dan 5 gömlek üstündür yani. O kadar. Tabii ki. Yani konu karizmaysa 5 gömlek üstündür. Bir küçük anekdot da var böyle. Bilmiyorum gerçek mi ama güzel bir anekdot böyle. O kadının gücünü gösteren. Bunların ikisi bir restorana gidiyorlar. Restoranın sahibi Michelle Obama'nın üniversiteden eski erkek arkadaşı. Barack Obama da diyor ki bak Michelle bununla evlenseydin en fazla bu restorana first aid olurdun diyor. O da diyor ki yo onunla evlenseydin başkan oydu diyor. Yani çok güzel. Hikaye Evet, güzel. Gerçek evet, olmaması çok önemli güzel. değil. Ya demek istediğim bu işte. Öz saygı, öz bilinç, özgüven dedim ya. Bu cümle öyle hani lafın gelişi söylenebilecek bir cümle değil. Bunun arkasının dolu olması gerekir ki bir insanın ağzından bu mesaj şişirilmiş bir egoda değil. Evet değil. Bu Zekice bir yanıt çünkü. evet. Mesela başka Türkiye'den karizmatik kadın Demet Akbağ. O da mesela özel aurası olan ve Karizması olan. karizması olan bir kadın yani. Hani illa çok güzel olması burada önemli. Erkeklerden kim var? Tuncel Kurtiz vardı ama artık yaşamıyor. Haluk Bilginer olabilir. Aa, evet. O da mesela gerçekten karizması olan birisi. Bir de karizma dediğimiz şey ülke, milliyet, yani bunları tanımıyor. Mesela yurt dışında da gidiyor. Bir rolü olduğunda yine bir baktırıyor kendine, öyle değil mi? Karizma arıyor. dediğimiz, aura dediğimiz şey bu. Evet, insanları çekiyor kendine. Çekiyor. Zaten aslında karizma dediğimiz şey atare'den gelir. Atare de Latince'de çekmek demek. Yani insanları Magnet gibi böyle, mıknatıs gibi. Yani mıknatıs gibi böyle çekiyor işte insanları kendine, öyle söyleyebilirsin. Bu doğuştan gelen bir şey değil, demek istediğim o. Kolaya kaçıyorlar seyirciler. Sonradan edinebiliyor muyuz? Bu tabii ki bunların hepsi bizde var. Yani 8 tane karizma özelliği var, tamam mı? Nedir onlar? Aa, bunları anlatın hocam, bir dakika, ben ilişki falan diyorum. Uzar Bunu diye anlatın. diyorum. Nasıl karizmatik olacağız o zaman? 1 numarada credo diyorlar buna. Credo eşittir bireysel vizyon demek. Yani credo, Latincesi, orijinalini de söyleyeyim. Bireysel vizyon. Yani hayat amacım olacak. Ya benim bir dava kültürüm olması lazım. Ne yapıyorum ben bu dünyada? Gezmeye gelmedim. Benim illaki bir misyonumun olması lazım. Benim bir arkadaşım var. Dedi ki benim oturduğum mahallede sokakta aç hayvan olmayacak kardeşim dedi. Arkadaşınıza selamlarımı iletsin. Ben de öyleyim. Bütün mahallesindeki kediler yani dombili yani. Hani hiçbiri aç değil. Şimdi bu bazılarına göre saçma gelebilir ama bu onun kredosu işte. Misyonu. Misyonum bu diyor benim. Bu 1. 2. Habitus diyorlar. Yani beden dilini iyi kullanmak. 3 numara adversus diyorlar. Adversus'un Türkçesi de sıra dışılık demek. Sıra dışılıktan kastettiğim imaj değil ama. Yani saçımı yeşil yaptım, çok sıra dışıyım. O sıra dışılık o değil. Sıra dışılık davranışlarımın diğerlerinden farklı olması demek. Mesela sıra dışı olmak işinde daha iyi olmak demek değil. O yüzden ben şunu söylüyorum. Daha iyi olmayı bırakın, sıra dışı olmaya odaklanın diye. Biz çünkü hep şey oynuyoruz. Ben işimi güzel yaparsam bunun alıcısı çıkar. Hayır. Yani şu an piyasada mesela en bilinenler işinde en iyi olanlar değil. En görünür olanlar, en sıra dışı olanlar. Bir insanın sıra dışı olması için de 2 şey gerekiyor. Biraz yetenek, bir de hata yapma cesareti. Yetenek var da hata yapma cesareti konusuna giremiyoruz. Neden? Hep şöyle söylüyoruz. Hatalar en büyük öğretmendir. Hata yapmak iyidir. Korkuyoruz. Hocam bir hata yaptım hemen üstümüzü çiziyorlar. Evet. Okulda bile sınav yapıyor. Hatalı olduklarımızı işaretleyip veriyor öğretmen. Al diyor bak. Hiç kimse iyi yaptıklarımızı göstermiyor. Hata yapma cesaretini gösterenler ve biraz da yeteneği kullananlar sıra dışı oluyor. Credo, habitus beden dili, adversus sıra dışılık. Ondan sonra retorik geliyor. Retorik de etkili ve ikna edici konuşma sanatı demek. Konuşma sanatında iyi olmak demek. Ağzının çok laf yapmasından ziyade ikna edici konuşmak. Yani
satma becerisinin iyi olması demek. Fikir, ürün, hizmet, fincan, telefon, kıyafet. En önemlisi bu bence hocam. Günümüzde en çok iş yapan. Ve benim de en yapamadığım belki. Yani çoğu insanın belki de yapamadığını düşündüğü. Ben sizin kesinlikle iyi yapamadığınızı düşünmüyorum. Öyle olsa burada olmayız ki. Çok doluyum. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Belki şöyle olabilir. Potansiyel 100 birimdir. Siz 80'i yapınca daha var dersiniz. Belki öyle olabilir. İyi konuşma becerisi, şair doğulur, konuşmacı olunur derler. Yani bunda da mesela diyoruz ki bazı insanlar doğuştan diyoruz. Aslında bu kazanılabilir bir beceridir yani. Üzerine. Nasıl? Yani kendi kendimize mesela nasıl daha iyi konuşmayı sağlayabiliriz? Daha etkili konuşabilmek için neler yapmalıyız? Evde de böyle yapabileceğimiz teknikler var mı? Çünkü biz genelde izleyici konumuna o kadar çok geçtik ki televizyonu izliyoruz, cep telefonunu izliyoruz. Kendimizin bizzat davranmamız gereken ortamlarda nasıl davranacağımızı ya da nasıl konuşacağımızı o kadar unuttuk ki nasıl kazanabiliriz tekrar ya da nasıl geliştirebiliriz? İnsanlar yapma fakiri oldu. Biz sadece bilgi topluyoruz. Sürekli yeni bilgi arıyoruz. Yeni bilgi, yeni bilgi, yeni bilgi, yeni bilgi. Yani sürekli bir de bazen diyorlar ki bunu biliyorum. Ben de mesela bir şey anlatıyorum. Ben onu biliyorum. Ben diyorum ki gel yap o zaman hadi diyorum. Yok daha yapamıyorum ama biliyorum. Biz bir şey yapmıyorsak bilmemiz hiçbir şey ifade etmez. Bu bir. İkincisi iyi konuşmak istiyorsak konuşmak ancak konuşarak öğrenilir hocam. Bol bol konuşacağız. Dinleyerek iyi konuşmacı olamayız. Hı hı. Kitap okuyarak iyi konuşmacı olamayız. Tam okuyalım. Derinleştirir bu bizi. İyi programları izleyelim, öğrenelim. Ona bir şey demiyorum. Ama iyi konuşmak istiyorsanız sahneye çıkacağız. Hepimizin elinde kamera var şu an. 1 dakikalık videomuzu çekeceğiz. Sesini kısacağız. Beden dilimize bakacağız. Bak hiç konuşmamın içeriğine bakmayacağım. Elim kolum nasıl? Hızlı davranıyor muyum? Hızlı hareketler ediyor muyum? Bunlara bir bakacağım. Sonra açacağım. Eğer ben olsam kendimi 3 saat dinler miyim diyeceğim. Kendime bunu soracağım. Eğer kendimi evet dinlerim, iyi konuşuyorum noktasına geliyorsam tamamdır. Zaten çevremdeki insanlardan görürüm ben bunu. Ya seninle sohbet etmek çok güzel gibi geri bildirimleri alıyorsam tamamdır. Yani benim kitap okuyabilirler minik reklam olsa. Lütfen hocam. Yok hayır. Reklam olarak hiç bakmıyorum. Çünkü gerçekten biz belki televizyoncu olabiliriz ya da YouTuber olabiliriz. Sürekli ekran önünde olabiliriz ama insanın kendini arada bir cilalaması gerektiğini düşünüyorum ben. Öyle yani bu konu biraz pratik gerektiren bir konu. Kitabınız nedir bu arada? Retorik. Retorik kitabı. Yani konunun adı retorik. Retorik bilimlerin kraliçesi. Kral da matematikmiş. Öyle mi? Kraliçe retorik, kral matematik. Eski çağlarda retorik beceriniz yoksa sizi işe almıyorlar. Size diyorlar ki matematikte iyi misin? İyiyim. Retorik var mı diyorlar. Yoksa gidip eğitim alıyorsunuz 6 ay. 6 aylık eğitimi bitirince diyorlar ki diplomanı al. Ondan sonra istediğiniz yerde iyi kazanıyorsunuz. Eski retorikçiler çok kazanırmış. Günümüzde de çok kazanıyorlar. Şu an dünya üzerinde etkili ve ikna edici konuşan kim varsa ortak tanıdığımız bakın Trump, Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Macron, Barack Obama, Mourinho her yerden size örnek verebilirim. Kesinlikle retorik konusunda ya eğitim almıştır ya danışmanlık almıştır ya da oturup kendisi öğrenmiştir. Bir insan doğaçlama çıkıp şans eseri iyi konuşma yapamaz. Yani hem iyi bir konuşmacı olacak hem de vücut dilini buna uygun bir şekilde kullanma becerisine sahip olacak. Değil mi retorikte? 3 şeyden oluşur. 1 içeriğiniz. Seçtiğim kelimeler, cümle yapılarım, argümanlarım, mantıklı açıklamalarım. 2 ses tonum, melodim, sesindeki düşüşler. Tuncel Kurtiz dedim ya, adam bir şiir okuyor. Yani eriyor herkes. evet. Üçüncüsü de sözsüz iletişimim. Bunun içerisinde beden dili girer bir, ikincisi de kıyafet girer. Yani sözlerim olacak, ses tonum olacak ve beden dilim ve kıyafetlerim. Bu üçünde kendime uygun bir yapıyı oluşturmam lazım. Ne mesaj vermek istiyorum? Mesela sizin giydiğiniz kıyafetler ve beden diliniz ve ses tonunuzda siz bir mesaj veriyorsunuz. Önce ne mesaj vermek istiyorum'a bakacağım. Sonra o mesaja uygun bir tarz belirleyeceğim. Konuşmamla da mesela siz çok teknik bir konu anlatıyor olsanız orada siz çok hikayeli konuşursanız olmayabilir. Ama siz hayata dair şeyler anlattığınız için sanki ben bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi şu an insanlar YouTube'dan, ekrandan izliyorlar. Siz o mesaja uygun davrandığınızda tamamdır yani mesaj karşıya gittiğinde. Bütünsellik sağlanmış oluyor. Evet. Şimdi retorik konusunda Türkiye'de en iyi retoriği kullanan siyasetçi kimler var? Siyasetçi, spor dünyasından olabilir. Yani bildiğimiz, tanıdığımız isimlerden. Diyeceğiz bundan sonra. Oğuz Hoca bunu söylemiş. Linçlesinler. Neden linçlenir ki insan bu yüzden? Ya çünkü şöyle bakıyor. Kim kullanıyor? Politik bakıyorlar. Fanatizm insanı aptallaştırıyor. Ya çok fanatik olduğunda futbolda da olabilir, siyasette de olabilir, mantığın dışına çıkıyorsun.
Mesela ben bu soruya hemen 3 tane isim sayıyorum. Bir diyorum. Bunu önem sırasına göre saymıyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Sevin ya da sevmeyin. Destekleyin ya da desteklemeyin. Bu kişi iyi bir konuşmacı. Hitabet, Bu kişi değil mi? iyi, evet. Dedim ya, içerik, ses, beden dili. Beden dili tarafını çok iyi kullanıyor. Konuşmasıyla beden dili temposu uyumu çok iyi oturuyor. 2, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun özelliğine ses tonuna duyguyu katması. Mesela beden dili Ekrem İmamoğlu'nun daha hızlıydı. Ama beden dilinden ziyade Ekrem İmamoğlu'nun ses tonuyla kullandığı kelimelerin temposu birbiriyle çok uyumlu, çok örtüşüyor. 3 numarada Selahattin Demirtaş. Onun özelliğine, onda da hikayeleştirme becerisi var. Selahattin Demirtaş bir şeyi anlatırken bunu hep hikayeleştirerek yapıyor. Ne yapıyor? İçerisine kendi tecrübesini katıyor, görselleştiriyor. Mesela ben size diyebilirim ki, yani bana vermiş olduğunuz proje çok büyük bir proje diyebilirim. Bu bir. İkincisi derim ki, bana verdiğiniz proje dev bir kaya gibi ve ben bunu nasıl kaldıracağımı şu an bilemiyorum dediğimde bunun adı görselleştirme olur. Hangisi akılda kalır? Kayanın olduğu akılda kalır. Bu üçü Türkiye'de çok iyi. Peki politika dışında başka, bunu hani sanat dünyasından olur, spor dünyasından olur, beğendiğiniz vücut dilini, retorik dediğimiz daha doğrusu bu bütünselliği kimler en iyi kullanıyor? Saadettin Saran beden dilinde çok iyi, konuşmada çok aceleci. Saadettin Saran'ın duruşu, el kol hareketleri, spor yapmasının da etkisi var. Yani tam anlamıyla çok sağlam yere basıyorum mesajını veriyor Saadettin Saran. Sadece konuşma içeriği fazla telaşlı kalıyor henüz. Belki bir zaman sonra onun da oturmaya başlayacak. Bir tarafta Saadettin Saran'ı futbol dünyasından koyabilirim. Diğer yandan yani sanat, zaten mesela oyuncuların zaten yaptıkları iş bu olduğu için. Meslekleri bu. Evet, orada hani onlar zaten bu işi çok rahatlıkla yapıyorlar. Başka da aklıma çok gelmiyor ya. Yani wow diyebileceğim rol Mourinho var. demiştik be. Mourinho. Mourinho buradan gitti ya, biraz Fener'e kazık atarak gittiği için. O yüzden mi? İsmini çok Ama- anınca kıza. Mourinho'nun ikna becerisi çok iyi. Mourinho tam anlamıyla bir ikna dehası. Bakın, ikna da iyi demiyorum. İkna dehası diyorum. Mourinho size bir hamle yapar. Siz o hamleye karşılık bir hamle yaparsınız. O sizin bir sonraki yapacağınız hamleyi hesapladığı için ilk hamleyi yapmıştır. Buna ne denir? Manipülatör. Manipülasyon bu, evet. Çok iyi bir manipülasyoncudur Mourinho. Manipülasyon her zaman kötü olmak zorunda Değil. Yani ben siz mesela buradaki insanları manipüle edip her gün 5 sayfa kitap okumaya ikna edebilirim. Bu iyi bir manipülasyon olur yani. Gibi. Edin Yok, çıkmadan. hani onu yaparım anlamında demiyorum. Bu da iyi bir manipülasyon olur. Manipülasyon her zaman kötü değildir. Mourinho bu konuda çok iyidir. Mourinho'nun el kullanımı da çok iyidir. Mesela ideal bir erkeğin hani dedim ya, el çok önemlidir erkekte kullanma. Nasıl olmalı diye merak edenler Mourinho'nun videolarını izleyebilirler. El kullanımlarının nasıl olduğuyla ilgili. Sergen Yalçın, yani çok siyasi spordan gittik ama Sergen Yalçın'da da konuma hakimim duruşu vardır. Nasıl bir duruş o? Şimdi ustalar ağır hareket eder. Acemiler telaşlı hareket eder. Yani bir konuda siz çok hızlı hareket ediyorsanız acemi algılanırsınız. Ağır hareket ettiğinizde konuya hakim algılanırsınız. Sergen Yalçın'a şaşırdığı bir şey bile olsa Sergen şöyle döner. Ağır döner, ağır hareketler yapar. Bu da onu hep konuya hakim, buraların ustası biziz mesajını karşı tarafa veriyormuş olarak algılatır. Yani izleyen insanlar der ki Sergen konusuna hakim gibi algılanabilir. Sergen o anlamda beden dili kullanımında çok yavaş ve ihtişamlıdır, öyle söyleyeyim. O da güzel. Başka isim geliyor mu aklınıza? Ben bir soru Gelir, soracağım yapayım. çünkü. Yani Politikacılardan gideceğim. Türk mü? Yabancı. Aha. Emmanuel Macron. Şimdi hem el sıkışmadan bahsettik hem de erkeklerin o dokunarak hükmetme içgüdüsünden bahsettik ya. Hı. Nedir Macron'un durumu? Nasıl yorumlarsınız? Belki aşağıya bir videosunu koyar mıyız? Bir küçük evet, videosunu. olur daha. Güreşir gibi bütün siyasetçilerle. Şimdi diyorlar ki bu anlattıklarınız doğuştan gelir falan diyorlar ya. Macron çok güzel bir örnek. Macron'un 2021 yılından önceki videolarına baksınlar. Macron inanılmaz feminen duran bir adam. Yani çok dişil enerji mi denir? Dişil enerjiyi çok gösteren bir adam duruşunda. 2021'den sonra eğitimini alıyor. Hem iyi konuşma hem beden dili. Macron'un şu anki haline bakın. İkisi sanki farklı insanlar gibi. Dolayısıyla geliştirilebilir dediğim bu. Yeter ki bunu merkeze alalım. Macron'la Recep Tayyip Erdoğan arasındaki mevzu, iki tarafında birbirine beden dilinde güç gösterme arzularının dışa yansıması. Bunlar normalde başka insanlara çok normal davranırken bir araya geldiklerinde
sürekli ellerini yukarıdan verme ihtiyacı hissediyorlar. Yani tokalaşmalarına dikkat edin, Recep Tayyip Erdoğan'la Macron'un hep ellerini yukarıdan vermek isterler. Mesela şu Nasıl? normal tokalaşma. Bu normal. Hiçbir mesaj yok. Hatta profesyonel tokalaşma. Şu bölgelerin iki tarafında birbirine değmesi lazım. Yani geldiğim hop bir de göz teması, tamam. Gülümsersek bunda bir sorun yok. Macron ve Recep Tayyip Erdoğan karşı karşıya geldiğinde ne yapıyorlar biliyor musun? Bunu yapmıyorlar. İkisi de babaannemizi ziyarete gidiyoruz da bayramda, ne yapıyor? Oo Meltem hoş geldin. Direkt ben de alttan almaya meyilleniyorum siz böyle evet. yapınca. Çünkü burada ne var? Ben üstünüm. Evet. Bu yukarıdan verme hali, üstünlük kurmanın tokalaşmaya yansıması. İkisi de bunu yapınca ortaya anlamsız bir şekillendirme. Dünyanın konusu. Evet. Ve ne yapıyorlar? Bir bu. İkincisi de beden dilinde dokunan üstündür hocam. Kim diğerine dokunuyorsa o üstünlüğü karşı tarafa verir. Ben şimdi sizinle burada siyasetçiyiz diyelim. Ben size dokunduğumda anında orada fotoğraflar çekiliyor ve bir anda bütün dünya basına yansıyor. O yüzden çok dikkatli oluyorlar ve ilk kim dokunursa o üstündür mesajını basına vermek istiyorlar. O yüzden sürekli birbirine dokunan siyasetçileri görmeye başladık. Evet, Özellikle Macron'un içinde olduğu. Son dönemde çok fazla var. Bunu Trump da çok yaptığı için şu an herkes birbirine bir böyle, madem sen bana mesela ben elimi yukarıdan verdim. Siz de böyle. Siz de bana üstünlük kurun. Siz ne yapacaksınız? Ben ne yapacağım? Siz de diğer elinizde işte böyle. Siz de beni böylece ezmiş oluyorsunuz. Yani bunun gibi bir sürü küçük oyunları yaparak şimdi ben öyleyim sen böylesin falan gibi bir olaya giriyoruz. Bir dakika hocam, bir daha gösterelim onu. Şimdi ben Siz beni ezmeye çalıştınız. Hop verdim. Evet. Şimdi Böyle siz bana yapıyoruz, şöyle değil mi? yapar. Siz yukarıdan verin mesela. Bakın ben size bunu yapamam. Yapamazsınız. Ya çünkü olmaz. Şimdi Olmaz, burada evet. alenen size tepki veriyormuş gibi görünürüm. Burada o zaman devreye diplomatik davranış girmez. Ya biz şey değiliz yani, bir böyle güç savaşını açıktan yapamazsınız. O burada şunu kullanmak gerekiyor çünkü. Ne yapıyorlar o yüzden? Hop Üstüne. gördüm canım diyor yani. Ve gülümseyerek değil mi? Daima. Tabii biz hep gülümseyeceğiz. Yani dikkat edin, mesela hazır cevap insanlar da öyledir. Lafı dokundurur ama hep tebessüm vardır. Biz ne yaparız? 3 saat sonra jeton düşer. Falan oluruz ya. Acaba böyle mi yapmıştı diye. Evet. Bir de deriz ki mesela keşke ben de şöyle deseydim, bunu deseydim. Uyuyamayız gece ama çoktan iş işten geçmiş olur. O tebessüm önemlidir yani. Evet. Yani lafımızı verirken bile böyle dikine dikine konuşmak yerine tebessümümüzü edip gördüm canım, benim de cevabım buduru veriyorlar. Bunu Recep Tayyip Erdoğan da Macron da çok yapıyor yani. Trump ne yapıyor? Trump bunu yapmıyor. Trump da şöyle yapıyor. Trump'ta her türlü acayiplik var. Trump nasıl? Çekiyor. Yani ben sizi çektiğimde bir anda şöyle. şimdi siz normal geliyorsunuz. Elimi çok uzatmıyorum, tamam mı? Ben böyle yaptığım için siz bana geliyorsunuz ya. Siz geldiğiniz için iyice dengeniz bozuyor. Trump da sizi çekiyor ve sizin tamamen boşa düşme haliniz oluyor yani. O da tam ama yani insan sarrafı diyebilir miyiz? Yani bu tip şeyleri yönetme konusunda gerçekten bir usta. Trump'ı çok hafif alıyorlar. Evet. Bu adam diyorlar. Çok dalga geçiliyor. Yok Trump. İşte turuncu adam deniyor, işte Sarı öyle kafa deniyor, diyorlar, böyle deniyor bilmem ama diyorlar. işini çok iyi bilmese zaten bugünlere kadar bu şekilde gelemezdi, Mesela hayatta kalamazdı. Trump dediğimizde kafamızda bir resim canlanıyor değil mi? Sarı kafa, kırmızı kravat. Bu da bilinçli yapılmış bir şey. Bu bir imaj çalışması. Görselleştiriyorlar. Yanık ten bir de. Evet, Ecevit mesela kasket geliyor. Tansu Çiller işte fular geliyor. Süleyman Demirel şapka geliyor. Benazir Bhutto vardı, Pakistan'ın lideri. Örtüsü. Bunlar hep bilinçli. Hitler diyoruz, küçük bıyık. Özal, kalem. Yani akılda kalıcılığı sağlamak istiyorsan bir şeyi sürekli tekrar edip kendi imajına dönüştür. Trump'ta da var bu yani. Bakın şu an olmasa bile gözümüzde ne var? Sarı bir kafa, işte yanık yüz, bir de kırmızı bir kravat. Bu bilinçli yapılan bir şey yani. Hafife almayalım. Hafife almayalım. Tabii böyle ya bu aptal öbürü şöyle falan. Öğreneceğimiz çok şey var Oğuz Hocam sizden gerçekten. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Bize gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Hem bize hem izleyicilerimize bir de ufak bir hediyem olacak. Size bir öğrencinin eğitim hayatına katkıda bulunduk. Her gelen konuğum için bunu yapıyorum. Gerçekten rehberliğiniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Eğitim Vakfı aracılığıyla bir öğrencinin bir aylık eğitim giderlerini karşıladık. Kusura bakmayın, böyle bir şeyin içine koymak zorunda kaldım. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Gelirken kırışmaması ve size böyle güzel bir şekilde sunabilmek için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seve seve. Her Tekrar zaman. bekliyorum ama her hocam zaman sizi. seve seve. Vallahi soracak daha çok şeyimiz var. Öyle değil mi? Konuşmak konuşarak öğrenilir deyip öyle kapatayım. Değil mi? Öyle. Bol pratik yapalım, korkmayalım yani. Evet, sizler de pratik yapın değerli izleyenler ve lütfen
Ben hiç bunu söylemiyorum ama bu defa söylemek geldi içimden. Kanalımı lütfen takip ediniz efendim. İzleme sayısı abone sayısından fazla olunca anlıyorum ki dışarıdan giriliyor, bakılıyor ve gidiliyor. Gitmeyin, kalın. Hatta bir de beğeni atın. Yorum da yapın. Görüşelim daha sonra. Haftaya da görüşmek üzere.